Bazen hayatımızdaki insanlara duvarlar örmek zorunda kalırız ve bunun en acı yanı şudur ki o duvarları inşa etmek için gereken her tuğlayı elimize onlar verirler. Toksik bir ilişkide kendinizi korumak için çekildiğinizde size soğuk, mesafeli ya da kindar diyebilirler ama kimse şunu sormaz. Peki onun bir zamanlar sıcacık ve sevgi dolu olan kalbini böylesine buzullara gömmeye kim zorladı? Ben Mustafa Çay. Bugün kendi ellerimizle o duvarları örerken bize kamyon kamyon tuğla getirenleri konuşacağız. Narsisistik bir ilişki bir sihirbazın gösterisine benzer. Başlangıçta o kadar büyüleyicidir ki gözlerinize inanamazsınız. Karşınızdaki insan sizi öyle derinlemesine anlar, öyle içtenlikle görür ve kusursuzca tamamlar ki adeta ruhunuzun ikiz alevini bulmuş gibi hissedersiniz. Size sunulan ilgi bir anda deniz seviyesinden Everest'in zirvesine çıkarılmak gibidir. Baş döndürücü, nefes kesici ve gerçek dışı. Fakat her iyi sihirbazın bildiği bir sır vardır. Yanılsama ne kadar kusursuzsa gizlenen gerçek de o kadar karanlıktır. Sevgi bombardımanı tam da budur. Karşınızdaki kişi size yıldızlardan bir kolye yapmıyor. O gözlerinizi kamaştırarak üzerinize dökülen ışığın arkasındaki karanlığı görmemenizi sağlıyor. Ve sonra bir gün sanki bir düğmeye basılmış gibi her şey bir anda değişir. O sizi derin bir okyanus gibi anlayan insan artık bir su birikintisi kadar sığdır. Sizin için ayı gökyüzünden alıp boynunuza kolye yapacağını söyleyen kişi şimdi bir mesaj atmak bile istemez. Ve siz dehşet içinde kendi kendinize şunu sorarsınız. Acaba bir şeyleri yanlış mı yaptım? İşte narsisistik istismarın en zehirli silahı budur. Gerçeklik manipülasyonu. Bir ormanda kaybolduğunuzu düşünün. Bildiğiniz tüm işaretler, yıllardır güvendiğiniz tüm pusula bilgisi aniden tersine döner. Kuzey artık güney, doğu artık batıdır ve yanınızdaki kişi size tatlı bir sesle "Sen yolu şaşırmışsın. Bizim pusulamız senin yüzünden bozuldu." der. Oysa pusulayı bozan odur. Tabelayı o değiştirir ama size her şeyin normal olduğunu ve sizin abartılı, aşırı duyarlı, paranoyak biri olduğunuzu söyler. Bir narsist kendi davranışlarının ateşinden çıkan dumanla öksürdüğünüzde bunu sizin bir zayıflığınız olarak algılar. Sizi duygusal bir çöle sürükler ve susadığınızda da bundan dolayı sizi suçlar. Her manipülasyon bir tuğladır. Her sessizce yuttuğunuz hakaret bir tuğladır. Her "sen fazla hassassın" cümlesi bir tuğladır. Her özür dileyip aynı şeyi tekrarlamak bir tuğladır. Her "ben böyleyim işte, değişemem" ifadesi bir tuğladır. Her "beni gerçekten sevseydin bunu yapmazdın" cümlesi bir tuğladır. Ve bir gün uyanırsınız, birlikte hayalini kurduğunuz o evi inşa etmek yerine elinizdeki malzemelerle bir kale, bir duvar inşa etmek zorunda kalmışsınız. Empati insan olmanın en değerli armağanlarından biridir ama her armağan gibi yanlış ellerde bir lanet haline gelebilir. Bir narsist için empatik bir partner su içmeye gelen bir geyiği bekleyen avcı gibi mükemmel bir hedeftir. Çünkü empatik bir insan belki kötü bir gün geçiriyordur der. Belki çocukluğunda bir travma yaşamıştır der. Belki streslidir. Eğer biraz daha sabırlı olursam eski haline döner der. Empati harika bir teleskoptur. Gökyüzündeki en uzak yıldızları bile görebilirsiniz ama eğer o teleskobu sadece dışarıya, başkalarının acısına, başkalarının nedenlerine çevirirseniz ve hiç kendinize çevirmez, kendi gökyüzünüze bakmazsanız kendi evinizin çatısının çöküşünü de fark edemezsiniz. Empati sizi zayıflatmasın, silahsızlandırmasın. Birinin neden size bunları yaptığını anlayabilir ve buna rağmen oradan uzaklaşabilirsiniz. Bu ikisi birbirinden tamamen farklıdır. Senin geçmişte neler yaşadığını anlıyorum ama bunların beni bu hale getirmesine izin vermiyorum diyebilmelisiniz. Burada hata ve karar arasında kritik bir ayrım yapmak zorundayız. Arada ciddi bir fark var çünkü. Bir sürücü sisli bir havada yolu yeterince iyi göremiyor, lastikleri kayıyor ve maalesef bir kazaya sebep oluyor. Bu bir hatadır. Amaç zarar vermek değildir ve böyle bir durumda pişmanlık da samimi olur. Ama bir başkası alkollü araç kullanıyor, o haldeyken aşırı hız yapıyor ve kırmızı ışıkta geçerek bir kazaya sebep oluyor. Bu bir hata değil, bilinçli bir karardır. Ve burada belki yolu görmemiştir, hava karanlıktır diyerek kendimizi kandıramayız. Narsisistik ilişkilerdeki en büyük aldatmaca
kararları birer hata olarak paketleme sanatıdır. Karşınızdaki kişi sizi kasten küçük düşürdüğünde, duygusal ihtiyaçlarınızı tekrar tekrar görmezden geldiğinde, sınırlarınızı ihlal ettiğinde bunlar rastgele tökezlemeler değildir. Bunlar hesaplı atılan adımlardır ve siz o adımların her birini belki de farkında bile değildi diyerek affettiğinizde aslında kendi gerçekliğinize ihanet etmiş olursunuz. Sınırlar hakkında büyük bir yanlış anlaşılma var. Çoğumuz sınırları duvarlar gibi, dikenli teller gibi görürüz. Ama gerçekte sınırlar kendinizle bir başkası arasındaki sağlıklı diyaloğun dilidir. Sınır koymak karşı tarafa ben artık seni sevmiyorum demek değildir. Seni reddediyorum demek anlamına da gelmez. Sınır koymak ben de buradayım. Bu ilişkide ben de varım ve benimle birlikte olmak istiyorsan benim varlığımı da hesaba katman gerekiyor demektir. Sağlıklı insanlar sınırlara saygı duyar. Toksik insanlar sınırlardan rahatsız olur. Eğer bir sınır koyduğunuzda karşınızdaki kişi öfkeleniyor, sizi manipüle etmeye çalışıyor ve sizi bencil olmakla suçluyorsa tebrikler. Az önce o kişinin gerçek yüzünü görmüşsünüzdür. Çünkü sağlıklı bir insan seni anlıyorum ve saygı duyuyorum der. Toksik biri ise sen beni artık sevmiyorsun. Sen çok değiştin. Başka biri oldun diyerek saldırıya geçer. Tuğlaları birbiri üzerine yığmaya devam edersiniz. Çünkü her saldırı duvarınızı biraz daha yükseltir. İnsanlar size kim olduklarını gösterdiklerinde onlara ilk seferde inanın. Bu hayattaki en büyük bilgelik derslerinden biridir. Ve çoğumuz bunu ancak enkazın altında kalıp çıktıktan sonra öğreniriz. Neden? Çünkü biz romantik hikayelere, ikinci şanslara, kötü çocuğun değiştim hikayesine o kadar çok inanırız ki gerçeği görmezden gelmeyi tercih ederiz. Biri size saygısızlık ettiğinde, küçümsediğinde, sözünde durmadığında, duygusal ihtiyaçlarınızı önemsemediğinde bu bir kaza değildir. Bu bir karakter göstergesidir. Ve siz de ona belki streslidir, belki kötü bir gün geçiriyordur, bir daha olmaz dediğinizde aslında ona tüm bunları tekrar tekrar yap. Ben her seferinde kabul edeceğim demiş olursunuz. Narsistler aynadaki çatlaklar gibidir. Başlangıçta o kadar incedir ki bu çatlaklar fark edilmez ama her seferinde çatlak biraz daha genişler ve bir gün ayna paramparça olur ama siz hala o aynada bütün bir yansıma görmeye çalışırsınız. Bu yüzden potansiyele değil, desene bakın. Karşınızdaki kişinin ne söylediğine değil, ne yaptığına odaklanın. Sözler paraşüt gibidir. Havada çok etkileyici görünürler ama yere indiğinizde çoğu zaman katlanmış bir kumaş yığınından başka bir şey de bulamazsınız. Affetme konusunda da büyük bir kafa karışıklığı var. Bize öğretilen şudur genellikle. Affetmek, o kişiyi tekrar oyuna almak, ona tekrar şans vermek ve ilişkiyi onarmaktır. Aslında bu kocaman bir yalandır. Affetmek tek başınıza yapabileceğiniz bir eylemdir. Affetmek karşı tarafın pişmanlığına ihtiyaç duymaz. Affetmek o kişinin değişmesini beklemez. Affetmek onun özür dilemesine bağlı değildir. Affetmek o kişinin kararlarının ağırlığını taşımayı reddetmenizdir. Zehirli bir yılanın size saldırdığını düşünün. Yılan zehrini bırakır ve gider. Artık o zehir sizin vücudunuzda dolaşır. Affetmek panzehir içmektir. O yılanın ne yaptığı, nereye gittiği, pişman olup olmadığı sizi ilgilendirmez. Siz sadece kendi kanınızı temizlemeye odaklanırsınız. Diğer yandan uzlaşma bambaşka bir konu. Uzlaşma iki kişilik bir dansı gerektirir. Gerçek bir pişmanlık, somut davranış değişikliği, sorumluluk alma ve zaman içinde inşa edilen bir güvenli olur. Ve ne yazık ki narsistlerle uzlaşmak çoğu zaman imkansızdır. Çünkü onlar çoğunlukla gerçek bir pişmanlık duymazlar. Sadece tekrar kontrol etmek için ne gerekiyorsa onu yaparlar. Siz iyileşmeye çalıştığınız her an karşı taraf sizi tekrar yaralamak için yeni bir yol bulur. Her seferinde biraz daha güçlendiğinizi hissettiğinizde tam o anda yeniden zayıflatılırsınız. Bu kasıtlıdır. Çünkü bir narsist için sizin iyileşmeniz onun kaybettiği kontroldür. İyileşme sinir sisteminizin sonunda derin bir nefes alabildiği, tehlike sinyali vermediği bir alanda gerçekleşir. Uykunuzun bölünmediği, içinizin korkudan titremediği, her mesajda panik atak yaşamadığınız bir yerde ve bazen en radikal iyileşme adımı asla çözemeyeceğiniz bir düğümü kesmektir.
Çünkü yalnızlık toksisite ile dolu bir beraberlikten çok daha besleyicidir. Çoğumuz sağlıklı bir kapanış bekleriz. Bir son konuşma, bir açıklama, özür ya da bir "Evet, ben haksızdım, sen haklıydın." mesajı. Ama sizi bilerek yaralayan birisinden sağlıklı bir kapanış beklemek, sizi zehirleyen birinden panzehir istemek gibi bir şeydir. O size bunu veremez. Çünkü eğer verebilseydi zaten baştan zehirlememiş olurdu. Kapanış kendinize verebileceğiniz bir hediyedir. Sınır koyduğunuz her an bir kapanıştır. Bir manipülasyona hayır dediğiniz her an bir kapanıştır. Telefonu açmadığınız her an bir kapanıştır. Ona kararlı bir biçimde ve son kez artık yeter dediğiniz an bir kapanıştır. Kalbinizi kime, hangi enerjiyi açacağınıza yalnızca siz karar verirsiniz. Ve eğer birileri ısrarla önünüze tuğlalar koymaya devam ediyorsa, o tuğlaları toplayıp onlarla kendinize aşılmaz bir kale yapmaktan da korkmayın. Çünkü o kale bir tecrit yeri değil. Orası yeniden ayağa kalkabileceğiniz, sağlıklı bir iklim yaratabileceğiniz özel bir mekandır. Sana duvar ördüysem tuğlaları sen verdiğin içindir. Ve artık o duvarın arkasında kendimi yeniden çiçek açacak kadar güvende hissediyorum. İşte söylemeniz gereken tek şey budur belki de.